Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuzda daha önce yapmış olduğumuz bir işin yeni versiyonunu yapacağız. Aslında ekranda görüyorsunuz. Berrak reaktif yapmayacağız. Onu ifade edeyim. Berrak reaktif yapmak gibi bir video çekmek gibi bir niyetim yok. Çünkü çok kolay bir şey. Peki buradaki kimya aletlerini ben nasıl yaptım? Bunları yapmak karlı mı? Yapalım mı, yapmayalım mı? Ne yapalım? Bu soruların cevabını vermek için bu videoyu çekiyorum. Şöyle ifade edeyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sabah ışığı diyarı geldiğinde oyuna, sabah ışığı diyarı geleneksel kimya aleti ve geleneksel şey geldi. Aşçılık aleti geldi. Bundan önce üretilebilen en iyi kimya aleti veya aşçılık aleti ileri düzey olanlardı. Artık bunlar daha iyi. Daha iyiden kastımız dayanıklılığı daha yüksek. Diğerlerinin 900 dayanıklılığı vardı. Bunların 3000 dayanıklılığı var. Gördüğünüz gibi ben de kimya yaptığım için burada odayı doldurdum. Çatır çutur kimya basıyoruz. Peki konumuza gelelim abi. Bunu nasıl üretiyoruz? Üretmek karlı mı? Ne yapalım, ne edelim? Bu soruların cevabına geleceğim. Bu arada hesap boş durmasın. Berrak basmaya devam etsin. Çatır çutur. Verdiremizde satılmış. 5 tane almış arkadaşa. 5 tane 5 tanedir. Tamam. Devam abi, nedir? Şimdi ben nerede üreteceğimizi gösterelim ilk önce. Gidiyoruz sabah ışığı diyarına. Go 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 go. Evet, sabah ışığı diyarında bakın. Burada bir aletçi var. Alet atölyesi var. Burayı Zaten sabah ışığı diyarında katkı problemi çekmiyorsunuz. Çünkü genelde her şey bir katkı istiyor. Bakın burada aşağıda var. Sabah ışığı diyarı geleneksel kimya aleti ve geleneksel pişirme tezgahı olarak ikisinden birini üretebilirsiniz. Bunların malzemelerini nereden buluyoruz? Ekranımızda görünürken ben malzemeleri size sırayla sayayım. Parlak taş istiyor. Parlak taş, kaba taşı öğüterek elde ediyoruz. Kaba taşı nereden elde ediyoruz? Birçoğunuz biliyordur. Seyyah cennetinden elde ediyoruz. Seyyah cennetinden elde ettiğimiz kaba taşları parlak taşa dönüştürüp kimya aleti yapabiliriz. Bunun yanında şunu da ifade edeyim. Seyyah cennetinde eğer ola ki kaba taş toplaması yapacaksanız iki farklı öğütüm olacak size. Birincisi şu. Seyyah cenneti sadece kaba taş değil, birçok farklı malzemeyi topladığınız bir yer. Hani taş olarak işte çinko, bakır, demir, platinyum gibi malzemeler verir. Kanalda Seyyah Cennetinden Para Kazanmak adlı bir videom var benim. Onu yukarıya kartlara bırakacağım. Eğer ola ki bu tezgahtan üretmek için kabataş toplamaya giderseniz oradan kazandığınız diğer malzemeleri de paraya nasıl çevireceğinizi öğretici bir videoyla ben YouTube kanalına atmıştım. Böyle bir niyetiniz varsa o videoyu da izlerin derim. Çünkü bayağı faydalı. İkinci olarak bizden standart kare kereste istiyor. Standart kare keresteyi oyundaki herhangi bir ağaçtan topladığımız kütükleri işleyerek elde ediyoruz. Yani akça ağaç, sedir, diş budak hiç fark etmez. Hangi ağacı toplarsanız toplayın, içerisinden kütük atar. O kütüğü işliyorsunuz. Sonra da standart kare keresteye keserek çeviriyorsunuz. Bunu da bu şekilde elde etmiş oluyorsunuz. Burada ince bir ayrıntıyı ifade etmek isterim. Ola ki kütük toplamak istiyorsanız burada bence ağaç seçimini düzgün yapın. Neden? Bütün ağaçlar kütükleri aynı oranda verecek. Hiçbir fark yok ama her kütük aynı para değil. Tamam. Siz normal kütüğü aldınız ama akçaağaç kereste toplayarak mı aldınız? Çünkü oradan size yan olarak bir de akçaağaç verecek. Akçaağaç değerli mi? Bu sorunun cevabı bu. Yani şöyle demek istiyorum aslında. Gidip akçaağaç toplayın, kar mantıklıdır. Çünkü balenos sandığı üretebiliyorsunuz. Ticaret sandığı. Hani ben ticaretle falan işim yok diyorsanız gidin istediğiniz ağacı toplayın. Ona eyvallah, tamam da. Bence gidin sandık olarak değerli ağaçların toplamasını yapın. Bunlar da benim tavsiyem, ağaç toplama tavsiyem. Cadı Tapınağı bölgesinde köknar ve sedir var. Gidin orayı toplayın. Köknar ve sedir Kalpeon kereste sandığın iki ana malzemesidir. Diğeri huş. Huş çok basit. Pazardan da alınıyor. Gidin oradan köknar kereste toplayın. Sedir kereste toplayın. Kütüklerden tezgah yapın. Sedir ve köknarı da gidin ticaret sandığı yapın. Onu da satın mis gibi. Bir ticaret rehberi de var kanalda. Onu da izleyin. Nasıl yaptığımızı oradan da öğrenin. O da çok güzel bir yöntem. Burada şöyle bir ayrıntı ortaya çıkmış bulundu. Videoyu izlerken fark etmiş bulundunuz. Bir iş yaparken birçok farklı kanaldan para kazanıyoruz. Çünkü siz taş toplarken de gidip ticaret için malzeme, hatta kimya için malzeme toplamış oluyorsunuz. Aynı zamanda ağaç toplarken de bunlar benim ufak tavsiyeler olarak eklemiş bulunalım. Çok da uzatmayalım. Demir külçe.
Demir külçe oyundaki herhangi bir noddan veya e, merkez pazardan aldığınız demiri ısıttığınız zaman içerisinden erimiş demir çıkar. Erimiş demir de size demir külçe verir. Bu kadar. Erimiş demiri işleyip demir külçeye dönüştürürsünüz. Bu da çok basit. Ateş boynuzu. Ateş boynuzu nedir? Ateş boynuzu avcılık yaparken size gelen bir yan gibi bir şey. Burada kullanıyorsunuz. Ateş boynuzu pazardan da alabilirsiniz. Ama avcılık yapıyorsanız veya yapma düşünceniz varsa oradan elde ettiğiniz ateş boynuzlarını kullanarak bu tezgahı üretebilirsiniz. Peki buradaki ayrıntımız nedir? Bu tezgahı üretmek karlı mıdır? Sorusunu cevaplayalım ilk önce. Şimdi siz bu malzemeleri zaten halihazırda elinizde varsa üretiyorsanız tabii ki kârdasınız. Hemen gösterelim şimdi. BDO Codex'in şöyle bir sayfası var, biliyorsunuzdur. Buradan Litix de var ama buradan ben daha kolay hesaplıyorum. O yüzden bir de değişim yapabiliyorum üzerinde. Şimdi biz bir tane sandık üretirken sandığın fiyatı merkez pazarda 11.700 görünüyor ama bu ürünün üzerinde yazan fiyat. Şu an 12.500'den siparişte 12M 500, 12.500, 12.5M'den, pardon kafamda çok karıştı. 12.5M'den siparişte. O yüzden buradaki rakamı değiştirdim. Bu 12.5M'den rahat rahat satılır. Vergimizi %15'e düşürdük. Yani değerli paketin var olduğunu varsayarak hesap ediyoruz. Parlak taşı gerçek piyasa fiyatını yazdım buraya. Gerçek piyasa fiyatından sattığımızı varsaydı, aldığımızı varsaydık. Yani parlak taşı toplamadığımızı varsayarsak, standart kara keresteyi toplamadığımızı varsayarsak, demir külçeyi pazardan aldığımızı varsaymıyorum. Çünkü demir külçe üretmek çok basit abi. Böyle basit bir şeyi gidip pazardan alarak maliyet edersek zaten kar elde edemeyiz. Böyle basit bir şeyi pazardan almamamız gerek. Merkez pazardan almadan demir külçe üretebiliriz ve ürettiğimizi varsayalım. Bunun yanında ateş boynuzu yay. Ateş boynuzunu kendi elimizde varsa, avcılık yapıyorsak, o zaman totalde biz bundan e, tane başı 2M kar ediyoruz. Vergisi çıkılmış net saf kar. 2M kar ediyoruz. Ama işin içine ateş boynuzunu merkez pazara sokarsak bakın 500K 600K'lık bir maliyet oluşturuyor bize ateş boynuzu yay. Ateş boynuzu. Eğer demir külçeyi karıştırırsak 693K'ya düşüyor karımız. Benim tavsiyem burada şudur arkadaşlar. Bu her neyse bunu yapmayın da. Benim tavsiyem budur arkadaşlar şurada. Demir külçeyi pazardan alma, üret, ateş boynuzunu üret. Bir defa işlemeye bıraksan binlerce üretirsin. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu açıdan kesinlikle bunları ikisi, bu demir külçeyi üretin. Eğer avcılık yapıyorsanız zaten ateş boynuzunuz vardır diye düşünüyorum. Burada biz standart kara keresteyi pazardan çektiğimizi varsayıyoruz ama pazardan çekmezsek, kütük işleyerek üretirsek diyelim. Şöyle bakın daha da artıyor. Biz standart kara keresteyi pazardan çekmedik. Kütükten elde ettik. Kütük çekerek elde edersek karımız daha da artar. Gibi 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 buradan karınızı düşürüp yükseltecek farklı taktiklerle kar marjı hesaplaması yapabilirsiniz. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım arkadaşlar sizlere. Bu sandığın bir tanesinin üretimi ne kadar sürüyordu unuttum ama ortalama olarak 30 dakika civarı sürüyordur. Gün içerisinde işte arada kontrol edeceksiniz buraya. Buraya gelen depodan çatır çatır envantere çekerek bu sandığı üretebilirsiniz. Gayet de karlı. Bu işi aslında ben şöyle de ifade etmiş bulunayım. Yeniden yani ilk defa life skill başlayacak arkadaşlara öneriyorum. Çünkü bu e, kimya tezgahını üretmek bir taş kağıt makas üçlüsü. Taş kağıt makas üçlüsü nedir? Hemen onu da aktaralım. Şöyle. Bir life skill'i yaparken o life skill'de kullandığınız malzemelerin dışında kalan malzemeler farklı bir life skill'de işinize yarıyorsa birbirini destekliyor anlamına geliyor. Yani burada bu tezgahı üretmek size hangi life skill'leri yaptırır? Hangi life skill'leri taş kağıt makas üçlüsü olarak görmüş oluruz. Onu anlatalım hemen. Şimdi siz toplama yapıyorsunuz. Kereste ve kabataş topluyorsunuz. Keresteden topladığınız keresteleri ticarette kullanıyorsunuz. Bir. Kabataştan topladığınız demirleri ticarette kullanıyorsunuz. 2. Aynı zamanda tezgah üretiyorsunuz. 3. Bunun yanında kereste toplarken ruh yaprağı o bu şu geliyor. Kimya altyapısı oluşturuyor. İleride kimya yapacağınız zaman o malzemeleri kullanıyorsunuz. Kabataştan topladığınız çinko, bakır, demir gibi malzemeleri de bronz, işte pirinç külçe, çelik külçe sandıklarına dönüştürüp onları da ticaretle satabiliyorsunuz. Yani burada birbirini destekleyen bir sistem var. Mevzumuz budur. Bu tezgahları üretmek de karlıdır. Görmüş olduğunuz gibi maliyeti ne kadar azaltırsanız
sizin için o kadar muazzam, o kadar güzel oluyor. Maliyet azaltma noktasında her zaman dediğim gibi bu oyunda bir şeyleri ya para vereceksin ya zaman vereceksin. Zaman verin, para vermeyin. Zaman sonuçta AFK yapılan bir şey. Demir külçe işlemek bedava. Git e, işçinin topladığı demiri hemen depodan işle. Koy 30 bin tane 40 bin tane külçeyi, bir daha yüzüne bile bakma. Üretsin dursun kardeş. Sürekli para kazanırsın. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar değerli yorumlarınız için. Kanalıma abone olursanız, videoya da bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Zaten halihazırda beni birçok defa izlediyseniz az çok artık karşınıza çıkıyorum. Bir şeyler aramızda bir etkileşim olduğunu varsayacağız. Bana da bir abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.